Şu anda yoluna eFootball adıyla devam eden PES serisini bilmeyeniniz yoktur. Peki Konami'nin yıllar önce yaptığı, neredeyse kimsenin bilmediği bir PES menajerlik oyunu olduğunu duymuş muydunuz? İnceleyeceğimiz oyunun adı Pro Evolution Soccer Management. Konami, 2003 yılında ilk menajerlik oyunu olan J-League Winning Eleven Tactics adlı oyunu sadece Japonya'da piyasaya sürdü. Bu oyun, Japonya'da Winning Eleven olarak geçen PES serisinin ilk menajerlik oyunu denemesiydi. Sadece Japon ligine odaklanıyordu ve oyuncuyu bir J-League takımının menajer koltuğuna oturtuyordu. Menajerimizi oluşturup oyun boyunca bize yardımcı olacak sekreter bile seçebiliyorduk. 2004 yılına gelindiğinde Winning Eleven Tactics European Club Soccer adıyla yine Japonya'ya özel ikinci bir oyun çıktı. Bu defa Japon ligi yerine Avrupa'nın büyük kulüplerine odaklanan bir menajerlik oyunuydu. Aslında bu oyun birazdan detaylı inceleyeceğimiz PES Management'te büyük ölçüde aynı yapıya sahipti. Neredeyse birebir aynı oyun bile diyebiliriz. Bu benzerliğe videonun ilerleyen kısmında değineceğim. Ne var ki bu iki Winning Eleven Tactics oyunu sadece Japonya'da kaldı ve dünyanın geri kalanındaki oyuncular bu iki oyundan haberdar olmadı. 2006 yılına geldiğimizde Konami ilk kez Japonya dışı piyasalara yönelik bir PES menajerlik oyunu geliştirdi. Pro Evolution Soccer Management, Konami'nin Tokyo stüdyosu tarafından geliştirilip 24 Mart 2006'da yalnızca Avrupa'da PlayStation 2 için piyasaya sürüldü. Oyun 2005-2006 futbol sezonunu temel alıyordu ve maç motoru olarak PES 5 oyun motorunu kullanıyordu. Yani oynattığınız maçlar PES 5'teki grafik ve fizik motoruyla tam saha 3D olarak simüle ediliyor ve spiker anlatımıyla sunuluyordu. Bu yönüyle o dönem PC'de popüler olan Championship ve Football Manager gibi metin ağırlıklı simülasyonlardan farklı olarak maçları gerçekten izleyebiliyordunuz. Elbette bu durum oyunun en ilgi çekici yanlarından biriydi. PES Management'ta İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya liginden bir takım seçerek sezon modu oynanabiliyor. Tıpkı PES 5'te de olduğu gibi İtalya, Hollanda ve İspanya hariç diğer lig takımları lisanssızdır. İngiltere'de ise sadece Arsenal ve Chelsea lisanslı olarak yer almıştır. Oyunda toplam 6 ülke ligi olsa da alt ligler oyunda yer almıyordu. Ayrıca dostluk maçında da seçilebilen 3 büyük Türk takımı da yine PES 5'teki gibi oyunda mevcuttur ve sadece Galatasaray lisanslı olarak yer almasına rağmen Beşiktaş FC Bosforus, Fenerbahçe'de Konstanti adıyla oyunda lisanssız olarak yer almıştır. PES Management'ta kariyerinize adım atmadan önce kendi menajer profilinizi oluşturuyorsunuz. Menajer karakterinizin görünüşünü detaylı biçimde ayarlayabiliyorsunuz. Takım elbiseli karizmatik yaşlı bir teknik direktör de kendinize benzer genç bir menajer de yapabilirsiniz. Menajerimizi oluşturduktan sonra takım seçip başkanla ufak bir görüşme yapıyoruz. Sonra ilk kararlarınızdan biri yanınızda çalışacak kadın asistanınızı seçmek oluyor. Oyun size 4 farklı ülkeden sekreter adayı gösteriyor. İtalya'dan oldukça genç olan ve klasik müzik dinlemeyi seven Emilia, Fransa'dan zengin bir iş adamının kızı olan Yvonne, Brezilya'dan köpek gezdirme hobisi olan Rebecca ve son olarak Çin'den konuşmayı çok seven Zhang adlı asistanlar arasından seçim yapmamız isteniyor. Bu sekreter tüm sezon boyunca size raporlar, haftalık önemli bilgilendirmeler gibi birçok konuda yardımcı oluyor. Bu kısmı özellikle önceki iki menajerlik oyunlarıyla kıyaslamak istedim. 2003'te çıkan oyuna bakarsak 4 kadın asistanın yanında Alex adlı erkek bir asistan da seçebiliyoruz. Ayrıca bu ekranı kime göstersek gösterelim bunun hayatta PES oyunu olduğuna kimse inanmaz. Ön görüşmede hemen heyecanlanıp bu asistanı işe alırsanız ertesi gün işe gelirken hiç beklediğiniz gibi olmuyor maalesef. Neyse, 2004'teki Japonya'da çıkan oyuna da bakarsak oyun tamamen incelediğim PES Management oyunuyla birebir aynı. Sadece kadrolar 2005-2006 sezonuna uyarlanmış o kadar. 2004'teki oyunda yine 2003'te olduğu gibi erkek bir asistan seçebiliyoruz. 4 asistan aynı olmasına rağmen Alman asistan Franz 2006'daki menajerlik oyununa eklenmemiş. Evet, PES Management oyununa devam edecek olursak, oyun bize doğrudan en büyük kulüplerle başlamamızı önermiyor. Tam tersine kariyerimize orta sıra bir takımla başlamamızı tavsiye ediyor. Çünkü küçük bir takımda beklenti düşük olduğu için kendimizi gösterecek alanımız oluyor. Oysa dev bir kulübü seçerseniz anında kupa kazanmanız beklendiğinden bir sezonu bile göremeden kapı dışarı edilme riskiniz var. Bu anlamda oyun gerçekçiliğe önem veriyor. Eğer büyük bir takım çalıştırıyorsanız yönetim her sezon kupa istiyor. Beklentileri karşılayamazsanız acımadan sizi kovabiliyorlar.
Sezon içinde haftadan haftaya takımınızı hazırlarken size yardımcı olan bir teknik ekip de oyunda mevcut. Antrenör her maç öncesi karşınızdaki rakibi analiz ederek size taktik ipuçları veriyor. Maçtan bir hafta önce antrenör rakip takım çok hızlı forvetlere sahip, defansı derinde kurmalıyız gibi tavsiyelerde bulunabiliyor. Bunun yanında scout personeli sizi yeni yetenekler konusunda yönlendiriyor. Takım taktiklerinizi belirleyip maç gününe geldiğinizde yapmanız gereken tek şey arkanıza yaslanıp sahadaki mücadeleyi izlemek. Maçlar PES 5'in motoruyla birebir oynanıyor, futbolcular sahada koşuyor, paslaşıyor, şut çekiyor, tıpkı normal bir PES maçında olduğu gibi goller atılıyor. Üstelik oyunu hızlandırma opsiyonuyla isterseniz maçları 2x, 4x hızlandırılmış şekilde izleyerek sezonu daha çabuk ilerletebilirsiniz. Maç içinde yapabileceğiniz şeyler ise taktiksel değişiklikler ve oyuncu değişiklikleri ile sınırlı. Fakat PES Management'ın taktik ekranı ve strateji derinliği dönemin diğer menajerlik oyunlarını aratmayacak düzeydeydi. Taktiğinizi belirlerken takım dizilişi, oyuncu görevleri, hücum, defans dengesi gibi klasik ayarların yanında her bir oyuncuya bireysel talimatlar verebiliyorsunuz. Maçlar dışında hafta içlerinde sizinle yapılan röportajlar, yönetim kurulu ve futbolcularla görüşmeler, televizyonlarda çıkan haberler gibi küçük sahneler de oyunda yer alıyor. Örneğin oyuna yeni bir transfer yaptığınızda oyuncuyu basına siz tanıtıyorsunuz. Oyundaki bu tarz sahneler sonradan PES 2011 ile başlayan futbol yaşamı modundaki Master League'e ilham vermiş olabilir. Hatırlarsanız PES 2012-2013'te Master League'de bir kadın sekreterimiz vardı ve birçok ara sahne görebiliyorduk. İşte bu tür detaylar belki de ilk olarak PES Management'ta denendi ve yıllar sonra ana seride benzerleri karşımıza çıktı. Konami'nin kendi yaptığı menajerlik oyunundan öğrendiklerini sonradan ana PES serisine aktardığını düşünebiliriz. İçerik konusuna gelirsek, Football Manager gibi devasa veri tabanlı bir oyunun yanında PES Management oldukça sınırlı kalıyordu. Sadece 6 lig ve 110 civarı kadar takım olması, alt liglerin olmaması futbol menajerliği seven birçok kişi için önemli bir eksi noktasıydı. Bu durum, detay arayan menajerlik severleri uzaklaştırdı. Football Manager serisi o yıllarda PC'de altın çağını yaşarken konsol tarafında da LM Manager ve Sega'nın Let's Make a Soccer Team gibi alternatifleri bulunuyordu. PES Management ne yazık ki bu rekabette öne çıkamadı. Oyun piyasaya çıktığında eleştirmenlerden oldukça düşük puanlar aldı. Birçok inceleme oyunu vasat buldu ve özellikle arayüzünün hantal oluşunu, kısıtlı lisans ve içerik sunmasını eleştirdi. PES Management fikir olarak harika olsa da uygulamada yetersiz kalan bir yapım oldu. PES Management'ten sonra Konami uzun süre PES markasını menajerlik tarafında kullanmadı, ta ki mobil oyunlar çağına kadar. 2014 yılında Konami akıllı telefonlar için PES Manager adında bir oyun çıkardı. PES Manager'de yine takım kurup yönetiyor, maçları izliyorduk. Hatta maçlar için 3 boyutlu bir motor bile vardı. Ne yazık ki bu oyun da fazla uzun ömürlü olamadı. Birkaç yıl içinde sunucuları kapatılarak piyasadan silindi. Sonrasında Konami, 2015'te PES Club Manager adlı başka bir mobil menajerlik oyunu daha çıkardı ve o da 5-6 sene kadar hizmet verdikten sonra 2021'de kapandı. Kısacası Konami'nin PES ismiyle yaptığı menajerlik oyunları, konsolda da mobilde de hiçbir zaman Football Manager gibi kalıcı bir başarı yakalayamadı. Toparlayacak olursak Pro Evolution Soccer Management PES serisinin tozlu raflarda kalmış belki de en ilginç ürünlerinden biriydi. Konami'nin böylesine derin bir menajerlik deneyimini kendi efsane futbol oynanış motoruyla bir araya getirmesi kağıt üstünde muhteşem bir fikirdi. Ancak genel oyuncu kitlesi için fazla karışık ve lisans problemleriyle dolu olması onu gölgede bıraktı. PES Management'ın devamı gelmedi ve oyun zamanla unutuldu gitti. Bugün PES markası e-futbol olarak daha çok çevrim içi odaklı bir yolda ilerliyor. Belki bir gün Konami e-futbola bir menajerlik modu ekler veya bu konsepti diriltir mi dersiniz? Pek umut olmasa da futbol oyunları dünyasında her şey mümkün. En azından PES 2012 ve 2013'teki gibi bir Master League eklense PES serisi eski günlerine belki dönebilir.